Hiç hissettin mi? İçinde kabaran bir enerji, adını koyamadığın ama seni harekete geçiren, bazen korkutan, bazen de yaratıcı bir fırtına gibi savuran bir şey. Nedir bu enerji? Cinsellik mi? Yoksa çok daha derin bir yaşam gücü mü? Bugün çoğu insanın bastırdığı ancak aslında hayatını yöneten en güçlü, en yaratıcı ve en baştan çıkarıcı enerjiyi konuşacağız. Libido. Freud'un gizemli dünyasına, Jung'un sembollerine, bilinçaltının karanlık odalarına ve kadim tantra bilgeliğine dalacağız. Çünkü bu enerji yalnızca arzularını değil, kaderini de şekillendiriyor olabilir. Ve eğer bu enerjiyi tanırsan ve onu dönüştürmeyi öğrenirsen belki de yalnızca cinselliğini değil, hayatını da tamamen dönüştürebilirsin. Bilinçaltının cinsel yüzü libidonun fantastik dünyasına dalmaya hazırsanız başlayalım. Like and subscribe. Libido kelimesi genellikle yalnızca cinsellik olarak bilinir. Ancak aslında bu buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Freud'a göre libido, insanın iç dünyasındaki en güçlü enerjidir. Hayatta kalmak, sevmek, bağ kurmak, üretmek hepsinin ardında bu enerji vardır. Freud'a göre biz bu enerjiyi bastırırız, yön değiştiririz, saklarız ya da dönüştürürüz. Ancak asla yok edemeyiz. Ve sonra Jung gelir. Jung, libido kavramını daha da genişletir. Ve şöyle der. Libido yalnızca cinselliğe ait değildir. Libido yaşamın kendisidir. Yaratıcılıkta, sanatta, hayal gücünde, hayata duyduğun tutkuda libido vardır. Sen yaratırken, bir şarkıya kendini kaptırırken, yeni bir proje üretirken libidonal enerjin akıştadır. Yani senin istek sandığın şey, içindeki yaratıcı gücün seninle iletişim kurma çağrısı olabilir. Bilinçaltı sessizce çalışan bir labirenttir ve cinsellik bu labirentin en gizli odalarından biridir. Çoğu zaman adını bile almaktan çekiniriz. Ancak farkında olmasak da hayatımızı en çok yöneten güç odur. Bastırılmış cinsellik. Toplum, aile, dini normlar, ayıplanma korkusu. Çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilen tek bir şey var. Cinsel enerjini bastır, utan, sakla, yok say. Ancak bastırılan enerji hiçbir zaman kaybolmaz. Yalnızca şekil değiştirir. Bilinçaltı bu enerjiyi alır ve hayatımızdaki farklı alanlara sızdırır. Kontrolsüz öfke patlamaları, sahiplenme takıntıları, kıskançlık krizleri, bağımlılıklar ve hatta bazı fiziksel rahatsızlıklar bilinçaltında bastırılmış cinselliğin dışa vurumları olabilir. Bastırılan her istek içsel bir patlamaya dönüşür ve kendinle savaşmaya başlarsın. İçinde hem bir çekim hem de bir kaçış vardır. İşte bu Freud'un libido gerilimi dediği şeydir. Freud'a göre nevrozlar, yani psikolojik rahatsızlıkların büyük bir bölümü, işte bu bastırılmış cinsel enerjiden doğar. Jung ise bu enerjinin gölge arketipine dönüştüğünü söyler. Gölge, bastırdığın ancak aslında sana ait olan taraftır. Senin gizli benliğindir. Belki başkalarının seni yargılamasından korktuğun için bastırdığın arzular, belki ayıp diye etiketlenen hislerin, belki de cesaret edemediğin tutkuların hepsi gölgenin içinde yaşar ve zamanı geldiğinde açığa çıkmak ister. Rüyalarında karşına çıkan semboller, aniden hissettiğin bir suçluluk duygusu, nedensiz bir utanç hissi. Hepsi bilinçaltının sana verdiği küçük mesajlardır. Bilinçaltın sana şunu fısıldar: ben hala buradayım ve kabul edilmeyi bekliyorum. İşte bu yüzden cinsel enerjini yok saymak seni özgürleştirmez. Aksine seni içten içe esir alır. Ama eğer onu fark edersen, ona yer açarsan, onu dönüştürebilir, hatta kutsal bir güce çevirebilirsin. Peki bunu nasıl yapacağız? Libidonal enerji doğru yönlendirildiğinde bilinç seviyeni yükseltecek bir yakıttır. Ve işte bu noktada karşımıza çıkan en kadim bilgilerden biri
Tantra'dır. Batı dünyasında Tantra yalnızca cinsel pozisyonlarla alınır. Ancak bu kadim bilginin yalnızca yüzeyidir. Gerçek Tantra, yaşam enerjisini bilinçli bir şekilde yönlendirme sanatıdır. İçindeki arzuyu bastırmak değil, onu fark etmek, gözlemlemek ve dönüştürmektir. Tantrik öğretiler şöyle der. Cinsel enerji bir kapı gibidir. Kapının ardında ya hayvani içgüdüler vardır ya da kutsal bir aydınlanma. Bu tamamen enerjiyi nasıl kullandığınla ilgilidir. Tantra'da amaç orgazm değil, farkındalıktır. Enerjiyi zirvede durdurmak, onu yukarıya yani kalbe, üçüncü göze ve taş çakraya doğru yönlendirmektir. Yani enerjiyi dışa değil, içe akıtmaktır. Bunu yapabildiğinde zihnini ve ruhunu da uyandırırsın. Tantrik yaklaşımda cinsellik artık yalnızca bir haz değil, bir ritüel, bir farkındalık halidir. Her dokunuş, her nefes bir meditasyona dönüşür. Ve bu meditasyon yalnızca iki bedeni değil, aynı zamanda iki ruhu birbirine bağlar. Peki bu yalnızca bir başkasıyla yaşanacak bir deneyim midir? Elbette ki hayır. Tantrik yolculuk öncelikle kendi enerjinle kurduğun bağ ile başlar. Kendi bedenini ve hislerini gözlemlemeyi öğrenerek cinselliği otomatik bir davranış olarak görmekten çıkarıp bilinçli bir farkındalık alanına taşıyarak. Yani sorulması gereken soru şu: sen cinselliği yalnızca bedensel bir ihtiyaç olarak mı yaşıyorsun, yoksa onu ruhsal bir yolculuğa mı dönüştürüyorsun? Libidoyu yaratıcılığa, sanata, ilhama ve tutkuya dönüştürebilmek için onun yalnızca yatakta yaşanan bir şey olduğu kafasından acilen çıkmak lazım. O aynı zamanda bir tabloyu tuvale döken el, bir melodiyi ruhla söyleyen sestir. Yeni bir fikir için yanıp tutuşan zihindir. Libido, yaşamın içindeki tutku, kıvılcım ve ilhamdır. Freud, libido enerjisinin yalnızca cinsellikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yaratıcı gücün temel kaynağı olduğunu savunur. Yani içindeki o ateş yalnızca biriyle birleşmek için değil, kendini bu dünyada var etmek için vardır. Peki bu nasıl olur? Cevap şurada saklı. Arzunu bastırmak yerine onu yönlendir. Bir projeye, bir şarkıya, bir yazıya, bir hayale, içindeki ateşi bir sanata dönüştür. Bak sanat tarihine, büyük sanatçılar, şairler, yazarlar hepsi içlerindeki yoğun duyguları bir şeylere dönüştürmenin bir yolunu bulmuşlardır. Çünkü yaratım aynı zamanda bir boşalma, bir katarsis biçimidir. Ancak bu fiziksel değil, ruhsal bir tahliyedir. Bu nedenle sen de libidonal enerjini yalnızca fiziksel olarak harcamak yerine onu bir üretim gücüne dönüştürebilirsin. Her istek bir yaratma davetidir. Ve sen bu enerjiyi kontrol edebildiğinde yalnızca arzularını değil, hayatını da şekillendirmeye başlarsın. Artık biliyorsun, libido yalnızca cinselliğin değil, yaşamın enerjisi. Bastırılması gereken değil, dönüştürülmesi gereken bir güç. Ve bu güçle ne yapacağın tamamen sana kalmış. İster onu bilinçsizce harcar, yitirir, tüketirsin. İstersen dönüştürür, yükseltir, yeni bir sen inşa edersin. Cinsel enerji, yaratıcı gücün, sezgisel zekanın ve ruhsal uyanışın anahtarı olabilir. Yeter ki onunla savaşma. Onu tanı, anla ve doğru yönlendir. Ve içindeki o muazzam potansiyele aşkla sahip çık. Unutma, her an içinde bir ateş taşıyorsun. Ve bu ateşle bir evi yakmak da, bir dünyayı aydınlatmak da senin elinde. Eğer bu video içinde bir şeyleri kıpırdattıysa ve bu konular hakkında daha fazla şey öğrenmek istersen, yorumlar bölümüne daha fazlasını istiyorum yazabilirsin. Tantrik enerji, yaratıcı libido, bilinçli cinsellik gibi konulara derinlemesine dalmak istersen kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kal. Like and subscribe.